Herkese merhaba. Biraz geç olsa da sorularınızı cevaplama fırsatı yakaladım sonunda. Gerçekten çok güzel sorular sormuşsunuz. Bu arada bu yere istediğiniz, dilediğiniz zaman sorularınızı bırakabilirsiniz ve ben bütün sorularınızı kaydediyorum. Bir dosya altında topluyorum. Ve bugünkü cevaplayacağım sorular gerçekten çok ilginç. Kendimi kaydetmedim. Çünkü beni görmenizi değil, dinlemenizi istiyorum diyelim. Bu yüzden videonun içinde bazı görseller göstereceğim. Hem onlara da konsantre olursunuz diye düşünüyorum. Evet, bir an önce sorulara geçelim. Veysi demiş ki Kıyamet serisinden sonra bir kitap yazacaktım. Ne zaman çıkartacağımı sormuş. Bir de gençleri oyuncu olarak yetiştirmeyi düşündün mü hiç diye sormuş. Veysi bir şey yapabiliyor olmak onu öğretebiliyor olmak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla yani oyunculukla ilgili fikirlerimi, kendi tecrübelerimi bir başkasına anlatabilirim, aktarabilirim. Ama yani kesinlikle bir kişiye sıfırdan oyunculuk öğretemem çünkü bu konuda uzmanlığım yok. Prometheus'u sormuşsun bir de yeni romanım ne zaman çıkacak diye. Şu sebepten dolayı Prometheus'u Eylül'de çıkarmayı durdurdum. Bunu kendim istedim aslında. Yani zihnim yazmaya ara verdi de diyebiliriz buna istemsizce. Çünkü okurlarımın 20 liraya alabileceği bir kitabı 100 liraya almasını istemedim. Yani hepiniz biliyorsunuz ki tüm dünyada tedarik zincirlerinin kopması her sektörde olduğu gibi kitap ve kağıt sektörünü de vurdu haliyle. Ben de işte alım gücünü arttırmak için yazarken bu romanı sayfa sayısını düşünmeden yazmak istiyorum Promethe'yi. Çünkü Promete benim için çok heyecanlı ve önemli bir yolculuk olacak. Her şeyi hak ettiği gibi anlatmak istiyorum. Biraz kalın bir kitap olacak çünkü. İçinde bulunduğumuz dönemde ekonomik sıkıntıların hatta ekonomik bir buhranın kıyısı da diyebiliriz. Az sonra konuşuruz bunları da. Çok güzel sorular var. Bizim ülkemizde ise bu daha önde ve daha süratli ilerliyor ne yazık ki. Birazcık önümü göreyim istedim Veysi. Yani neler olabileceğine bir bakalım ama eninde sonunda Promete hakkıyla çıkacaktır. Merak etmeyin. Doğru zamanda çıkacaktır ve bu zamanı da kitap kendisi belirleyecektir diye düşünüyorum. Bir de zihnim Promete öncesine başka bir şey aldı. Kesin olmamakla beraber belki küçük bir araştırma ve fikir kitabı çıkartabilirim. Yani kendi düşüncelerim ve öngörülerimin yer aldığı bir konu üzerinde düşünüyorum. Şu an daha demlenme aşamasında. Araştırmalarıma da devam ediyorum. Belki de kim bilir yani Promete öncesi karşınızda bir araştırma kitabıyla çıkabilirim. Fikir yazım aşamasına gelirse eğer, çünkü her zaman her fikir bende yani yazım aşamasına gelemiyor biliyor. Eğer ki gelirse bu kez direkt kendi kelimelerimle beni okumuş olacaksınız. Bakalım. Teşekkürler Veysi sorun için. Evet. Evrim demiş ki öyle bir yerdeyim ki sanki küçük bir sandalın üstündeyim. Önümde bir kara yok. Gideceğim ama küreklerim de yok. Gidemiyorum. Beni dalgalar götürüyor oradan oraya sanki gitmeden gidiyormuş gibi. Nasıl mutlu olacağından ve yanındaki insanları nasıl mutlu edeceğinden bahsetmiş Evrim. Evrim, o kadar güzel bir ruhsun ki sen. Yani o kadar güzel anlatabilmişsin ki kendini. Öyle güzel ifade edebilmişsin ki iç dünyanı. Öncelikle sana tavsiyem elinden kalemi, kağıdı bırakma sakın. Düşüncelerini, hislerini yazmaya devam et. Bu seni rahatlatacaktır. Yani biraz da olsa dinlendirecektir. Çünkü çoğu zaman ruhumuzun ne yaşadığını kelimelere dökemeyiz, dökemiyoruz da. Ama sen bunu çok güzel başarmışsın. O yüzden sana ilk tavsiyem yaz. İçini kağıda dök hep. Yaşadığın şeye gelince de nasıl diyeyim? Yaşadığın şeyin adı aslında kaybolmuşluk. Ve bunu sadece sen yaşamıyorsun. Bugün dünya üzerinde çoğu insan bu kaybolmuşluk hissine sahip maalesef. Hepimiz. Hani hep bahsediyoruz ya geleceğin belirsizliği bizleri karmaşık karamsar duygular içine soktu. İşte bundaki en büyük etkenin alışkanlıklarımız olduğunu düşünüyorum ben. Aslında bize sistemin dayattığı alışkanlıklar hepsi de. 2020 sonrası alışkanlıklarımızın birçoğunu değiştirmek durumunda kaldık.
Daha doğrusu değiştirmek durumuna sokulduk. Ama unutma, alışkanlıklarımızı yaratan şey yine sistemin kendisi. İşte şimdi o aynı sistem bize yeni alışkanlıklar kazandırmaya çalışıyor. Her şeyi sıfırlayıp yeni bir düzen oluşturmak istiyor. Daha doğrusu kendi istediği düzeni dayatmak istiyor insanlığa. Bilincimiz ise henüz bu yeni normal dedikleri şeye alışmaya hazır değil. O yüzden aslında şu an ruhumuz acı çekiyor. Ama en çok neyin acısını çekiyor biliyor musun? Farkında olamamanın acısını yaşıyor. Uyanman lazım Evrim. Farkında olman lazım. Daha çok soru sorman lazım. Etrafında olup biten her şeye daha çok şüphe duyman lazım diye düşünüyorum. Niye biliyor musun? Çünkü farkında olduğunda seni etkileyemezler, zihnine sızamazlar, ruhuna ulaşamazlar. İnsana ve insanlığa yapılanları gördüğünde aydınlanacaksın, emin ol. İşte o zaman ruhun da hafifleyecek, farkına varacaksın. Ve işte o an gerçek mutluluğun ne demek olduğunu anlayacaksın. Ulaşman gereken asıl mutluluğun nasıl bir şey olduğunu anlayacaksın diyelim en azından. Hemen mutlu olmayacaksın belki ama nasıl mutlu olacağını biliyor olacaksın. Bu yanındaki insanlara da bulaşacak. Birlikte farkına varacaksınız her şeyin. İşte o zaman yalnız olmadığını da anlayacaksın ve daha da hafifleyeceksin. Biraz karışık anlatmış olabilirim. Umarım anlıyorsundur beni. Yani sadece oku ve araştır ve bize aslında unutturulmaya çalışan o zihin kapını aç. Çünkü bir kere aralandı mı o kapı, yavaş yavaş daha da farkına varmaya başlayacaksın. Asırlardır insana ve insanlığa dayatılan tüm alışkanlıkların koca bir yanılsama olduğunu işte o zaman anlayacaksın. İşte o zaman da yarattıkları sahte korku tuzaklarının içine düşmeyeceksin ve de kaybolmayacaksın Evrim. Hatta kurdukları sistemi kendi çıkarların için, yani başkalarına yardım etmek için de kullanacaksın. Korkularını kullanarak seni ele geçiremeyecekler çünkü artık biliyorsundur. Bu da kaygılarını azaltacak. Umarım yardımcı olmuşumdur. Teşekkürler Evrim, yüreğini bize açtığın için. Umarım ki ve kesin biliyorum ki başaracaksın. Olga çocukların gelecekteki ruhsal sağlığını sormuş. Bundan yıllar sonra aile kavramını unutup teknoloji tek doğruları, tek inançları mı olacak diye sormuş. Yani çocuklarımızı, gelecek nesilleri bekleyen en büyük tehlike ya da farkında olurlarsa eğer mücadele edecekleri şey de diyebiliriz. Sorgulamayı bir kenara bırakıp onlara sunulan teknolojilerle hiçbir şey yapmadan vakit öldürmek diye düşünüyorum. Ama en üzücü olan şey ise zaten bunu isteyecek olmaları. Yani hiçbir şey yapmak istemeyecekler. Çünkü dünyayı ve hayatı bu zannedecekler, bundan ibaret zannedecekler diye düşünüyorum. Bu varsayım işte beni çok kaygılandırıyor. Umarım gerçekleşmez tabii ki. Sonraki nesillerimize yapılmak istenilenin sadece az nüfuslu bırakılmaları değil, aynı zamanda dediğin gibi yani köklerinden, ait hissettikleri değerlerinden, kültürlerinden ve hatta inançlarından kopartılacak olmaları maalesef. Yani Olga, evet, dediğin gibi aile kavramından uzak, yalnızlaştırılmış bir nesil yaratılabilir. Bu da beni çok endişelendiriyor ama her şeye rağmen umutlu olmalıyız. Bizi koruyan tek şey, tutunmamız gereken tek dal umutlarımız, hayallerimiz. Onları da kaybedersek her şeyi kaybederiz çünkü. Teşekkürler Olga, çok güzel bir soruydu. Miram sürdürülebilir tarımdan, permakültürden bahsetmiş. Fukuoka'nın Ekim Sapı Devrimi kitabında anlattığı bir kavramdan bahsetmiş aslında. Hatta sonrasında Bill Mollison gibi permakültür ve işte alternatif tarım biçimleri üzerinde çalışan birçok kişiye ilham kaynağı olmuştur. Yani Fukuoka toprağa sürmeden ve ilaç kullanmadan uyguladığı geleneksel tarımı savunur. Ona göre doğa kendi haline bırakıldığında işte toprağın verimi artar. Yani doğa kendi halindeyken kusursuz bir denge içindedir der. Permakültürde ise dengesi gittikçe bozulan insan-doğa ilişkisine odaklanır. Aslında aynı şeyi anlatır. Aynı şeyin devamı gibidir. Yani yağmur suyu depolanıp su ihtiyacı için kullanılabilir ya da kendi kendini sulayan sistemler geliştirilebilir. Gübreleme için kompost dedikleri şey uygulanabilir. Yani organik atıkların bir araya getirilerek çürütülmesi falan gibi, yani hazırlanan doğal gübrelerden bahseder. Yani bunların hepsi olması gereken bir tarım anlayışı bence. Üstelik aslında insanın kadim olana da geri dönmesi diyorum ben bunlara. Ama senelerdir toprağa kattığımız işte bu kimyasallar, genetikleri değiştirilerek üretilen gıdalar neye yol açtı biliyor musunuz? Bir yerde okumuştum. 80'lerde yediğimiz bir muzun besin kalitesi bugünün 20 muzuna eşit. Yani daha büyük, daha iri gıdalar ürettik ama içleri besin kalitesi olarak hep boş.
Peki bu neye yol açtı? Bağışıklık sistemimizin giderek zayıflamasını. Yiyebilecek neredeyse tam organik hiçbir şey bulamıyoruz. Artık daha kolay hasta olabiliyoruz mesela. Peki soruyorum, yani madem bu biliniyor, bilerek isteyerek mi yapıldı tüm bunlar? Yani bağışıklığı zayıflayan insanoğlu, atıyorum, virüslere karşı daha savunmasız olsun diye mi? Amaç neydi peki? Virüslere ve hastalıklara karşı daha savunmasız olan kalabalık dünya nüfusu sayısını azaltmak mı? Yoksa 2030 yılından sonra adım adım kurulmaya başlanacak yeni bir düzende bağışıklığı zayıflayan bizleri hastalıklardan ve virüslerden korumak adı altında bazı biyoteknolojik ilaçların veya nanorobotların insan bedenlerine entegre edilmesi mi? Amaç ne? Biliyorsunuz, yani sanayi devrimiyle birlikte binlerce yıldır süregelen tarım çağı da çökmüş oldu. Şimdi ise planlanan, hatta belgelere dökülen şey işte yapay gıdalarla, yapay etler, yapay yumurtalar ve hatta yapay anne sütleriyle insanın bağışıklık sistemi daha da mı çökertilmek isteniyor? Soruyorum. İnsan doğadan, özünden, organikliğinden ne kadar uzaklaşırsa kıyamet dediğimiz şeyin de o kadar yaklaşacağını hissediyorum Miram. İnsanın en büyük kıyameti bu işte. İnsanlıktan çıkmak, yani çıkartılmak daha doğrusu. Trini, Göbekli Tepe ve eski uygarlıkların yapılarının teknoloji olmadan nasıl bu kadar kusursuz yapılabildiğinden bahsetmiş. Matematik ve astronomi bilgisine sahip olmadan geometrik olarak nasıl böyle kusursuz yapılar inşa edebilmişler diye sormuş. İklim felaketi veya bir göktaşı çarpması sonrası tekrardan yeni bir hayat döngüsü başlamış olabilir mi diye merak etmiş. Sorun için teşekkürler Trini. İnsanın yaşadığı zaman, ama yani bildiğimiz tüm insanlık tarihi zamanını kastediyorum, aslında o kadar küçük ki. Yani koca bir kumsal düşünün. O kumsalın içindeki ufacık bir kum tanesini insanlığın şu ana kadar geçirdiği tüm zamanı olduğunu düşünün. Bir düşünün. İşte o neredeyse sonsuz sayıdaki diğer kum tanelerini de bilmediğimiz zamanlar olarak düşünün. O kadar bir şey bilmiyoruz ki. Yani bizden önce ne olduğuyla ilgili varsayımlarda bulunabiliyoruz sadece. Yani insandan önce bu sonsuz kum tanelerinde kimlerin yaşadığını da bilmiyoruz. Neler yaşandığı hakkında da hiçbir fikrimiz yok. Eskiye dair bulabildiğimiz işte kalıntılarla veya iskeletlerle, dinozorlar dönemine ait de olan aynı şekilde. Yani anlayabildiğimiz zaman aralığı bile o kadar az bir kum tanesine denk geliyor ki bu kumsalın içinde. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ama hissettiğim ve kanıtlayamayacağım bir şeyi söyleyeyim size. Bizler kendimizi her şeyin merkezinde görüyoruz ama sonsuz kozmosun içinde sıradan bir türden başka bir şey değiliz. Hissettiğim şey ise hepimizin ruhlar diyebilirsiniz, enerjiler diyebilirsiniz veya frekanslar diyebilirsiniz. Adını her ne derseniz deyin. Hepimizin kainatın içinde bir kaynağa bağlı olduğumuz, bu dünyadan olmayan bir ana kaynağa, bir öze bağlıyız. Bunu hissediyorum işte. Peki acaba eskiden daha çok DNA sarmalına sahip olan insanın genetiğine yapılmış bir müdahale sonucu insan 2 DNA sarmalı kullanabilir hale getirtilmiş olabilir mi? Tabii ki sorum şu olurdu bu noktada. Yani bizlere yapılan bu müdahale ya da işlemde insana ne unutturulmaya çalışıldı? Yani ne yaşanmıştı ki kadim geçmişimizin kolektif bilinçlerini hissedemiyoruz ya da hissetmekte zorlanıyoruz? Bu soruları çok merak ederim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Yani Trini, Göbekli Tepe ve sonrasında bulunan Karahan Tepe ve gelecekte bulunacak daha nice kadim yapılar ve kültürler bizlere Enok metinlerindeki ilk insan denilen Adem sonrası ve henüz kanıtlarını bulamadığımız Nuh tufanı öncesi dönemin yaşanılanlarını sunuyor olabilir mi acaba? Ya da Enok kitabında anlatılan düşmüş melekler aslında Sümer dönemini anlatıyor da Göbekli Tepe ve Karahan Tepe daha eski ve daha derin bir geçmişin hiç bilmediğimiz başka izleri mi? Yani çok başka bir medeniyet anlatıyor olabilir mi? Hatta insanların değil, başka varlıkların yaşadığı bir dönem. Çok ilginç konulardır bunlar. Yani daha Sümerleri bile tam anlamıyla anlayamamışken Göbekli Tepe, Karahan Tepe ve Anadolu'nun özellikle Sümerlerden de öncesine uzanan uzak geçmişi büyük bir, nasıl derler, muamma bizim için, hepimiz için. Tüm bu gizemler insanın bilinmeyene karşı duyduğu merakı ve iştahı daha da arttırıyor.
En azından bende böyle oluyor. Teşekkür ederim Trini. Umarım cevaplayabilmişimdir sorunu. Şimdi sıradaki sorumuz Azar. Tüm insanlığın sefaletinin nedeni ne olabilir demiş. Farkındalık tüm bunları ortadan kaldırıp huzura kavuşmamızı sağlayabilir mi diye sormuş. Hani az önce zihin kapılarından bahsetmiştik ya da şimdi dediğimiz gibi DNA kodlarımız da denilebilir bunun adına. Kanallardan bahsedilir mesela kitaplarda. İnsanın özüne, kaynağına bağlı bu kanalların kozmik bir bilgi akışı sağladığı düşünülür. Eğer ki böyle bir şey varsa ki yine kanıtlayamam ama var olduğunu da hissediyorum bunun da. Azar yani sorduğun soruya gelecek olursam ne kadar çok çevremizin ve kendimizin farkına varırsak bu kolektif bilince, bu özümüze o kadar daha yaklaştığımızı hissediyorum. Yeter ki sorgulamayı ve insana yapılmak istenenin farkına varıp gözlerimizi o özümüzün bağlandığı frekansa açabilelim diye düşünüyorum. Bunu nasıl başarabilirim diye soruyorsan da eğer, mesela ben kendini yenmek, kendini kazanmak diyorum bunun adına. Yani önce her şeyi kendinden başlatmalısın. İçimizde olan negatif frekans genlerini bastırmak senin elinde. Ne bunlar? Kibir, öfke, kıskançlık, bencillik. Bunların üstesinden geldiğinde geriye ne kalır biliyor musun? Sadece kendinle barışıp kendi ruhunu sevmiyorsun. Diğer insanların da ruhunu sevmeye başlıyorsun aslında. Mesela ben eskiden daha az vefalı, daha çok bencil bir insandım. İşim gereği de neredeyse tüm hayatım egolarımı dengeleyip kibrime yenik düşmemek için. Yani bunlarla savaşmakla geçti. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Ama canavarlarımla olan mücadelem devam ediyor. Kitabımda da bahsettiğim gibi yani tüm hayatımız canavarlarımızla olan mücadeleden ibaret aslında. Eski videolarda bir şeyden bahsetmiştim. Ya hepimiz gerçek mutluluğa ulaşacağız ya da hiçbirimiz. Hepimiz birbirimize bağlıyız ve hepimiz o sonsuz yaratıcının sonsuza ayrılmış parçalarıyız. Yani hepimiz aynı bütünüz aslında. İnsanın sefaletten kurtulup barış içinde yaşayabilmesinin tek bir yolu var. Azınlığın değil herkesin gözlerini açması. Gözlerindeki o işte ne derseniz adına artık perdenin kalkması diyelim. Çünkü gelecekteki en büyük tehlikelerden biri bana sorarsanız yani düşüncem farkında olan o azınlığın diğerleri tarafından bir tehlike, bir düşman hatta cani olarak görülmesi, daha doğrusu göstertilmesi olacak. Teşekkür ederim bu güzel sorun için Azar. Sıradaki sorumuza geçelim. Enes. Gençlere ne önerebilirim diye sormuş. Gençlere ne öneririm? Tabii ki soru sormaktan asla vazgeçmemelerini öneririm. Okumaktan, araştırmaktan asla vazgeçmeyin. Öyle bir çağ ile karşı karşıyasınız ki 2030 ile 2050 yılları arasında özellikle sizi yani bizi mutsuz edip korkular içinde yaşamamızı isteyenlerle bize yardım edip kurtarmak isteyenler aynı aklın tasarımı olacak. Bakın dikkat. Yani cellatlarımız kurtarıcı maskeleri takacaklar diye düşünüyorum. Lütfen uyanık olun, farkında olun. Kanalımın kapak görselinde bir soru var ya, ütopya mı, distopya mı? İşte buna karar verecek olan sizlersiniz. Buna karar verecek olan bizleriz. Hangi yolu seçeceğimize sadece ve sadece biz kendimiz karar verebiliriz. Doris, halkların sürekli manipüle edildiğinden bahsetmiş. İnsan sadece duyduğu ve gördüğü şey tarafından yönlendirilir demiş. Ekonomilere hakim olabilmek için tüm dünyada saldırganlıkların arttığından bahsetmiş ve düşüncelerimiz sormuş. Doris, bir yalan ne kadar çok tekrarlanırsa bir süre sonra o yalan gerçeğin kendisine dönüşür denilir. O kadar doğru ki bu söz. Bakın size bir döngüden bahsedeyim. Tarihte her salgının ardından savaşlar, her savaşların ardından kıtlıklar ve her kıtlıkların ardından ise yeni bir sistemin kurulması gelmiştir. Ama bu döngü doğal olmayan bir döngü. Çünkü bunu isteyenler var, çünkü bunu yaratanlar var, çünkü buna karar verenler ve uygulayanlar var. Yani kapitalizm kurulurken insanlara sordular mı mesela ister misiniz diye? Hayır. Sadece kapitalizmin ne kadar iyi bir şey olduğu zihinlere pompalandı durdu. Şimdi de aynısı olacak. Yani aynı doğal olmayan o döngünün içindeyiz yine. Peki insanı neyle kontrol edersiniz biliyor musunuz? Korkularıyla. En büyük korku can güvenliği endişesi. Zaaflarımız üzerinden saldıracaklar. Bizlerin, ailelerimizin, çocuklarımızın can sağlığı ve güvenlikleri ile ilgili kaygılarımız köpürtülecek diye düşünüyorum. Yani
ardı arkası kesilmeyen kaoslarla insanı yeteri kadar bezdirerek, daha doğrusu istenilen kıvama geldiğinde insan, tıpkı o hani Cesur Yeni Dünya kitabında olduğu gibi halklar bilerek ve isteyerek kaostan kurtulmak için özgür iradeleriyle, tırnak içinde ne kadar özgür iradeleri varsa eğer, huzura kavuşacaklarını, mutlu olacaklarını sanarak teslim olacaklar. İşte dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan biri de bu işte. Teşekkür ederim Doris. Çok güzel bir soruydu. Sıradaki sorumuza geçelim. Marillo Duru Görü'ye inanıp inanmadığımı sormuş. Gerçekten de bazı insanlar olayları daha yaşanmadan görüp hissedebilir mi? Bazı rüyalarının sonradan gerçekleştiğine şahit olmuş Marillo. Bu rüyaları gördüğünde müthiş bir korku ve kaygı duymuş önceleri. Sonra bir arkadaşı rüya katmanları olduğundan bahsetmiş. Aslında rüyalarımızda uyanmaya çalışıyoruz bence Marillo. Yani bahsettiğim şey o gerçek uyanma. O başka frekansta uyanmaya çalışma. Yani özümüzde, ana kaynağımızda uyanma. Daha önce de söylediğim gibi rüyalarımızda saklı olan şey eskiden sahip olduğumuz o kozmik frekanslarımıza ulaşma isteği olabilir. Ruhumuz can çekişiyor gibi. Özüne dönmek istiyor gibi. Yani hapisten kurtulmak istiyor gibi. Çok tuhaf hisler bunlar gerçekten. Kilitlenen o bilmediğimiz frekans kapılarını açmak istiyoruz belki de. Aynı sonsuzun parçalarıyız dedim ya az önce. O sonsuz bütün de biziz işte ve sonsuzun içinde geçmiş, şimdi ve gelecek diye bir şey olmayabilir. Yani her şey çoktan yaşanmış olabilir. Geleceği görmek ya da olacakları sezmek bu kozmik frekansların ya da titreşimlerin parça parça kırıntıları olabilir diye düşünüyorum Marilo. Ve kimimiz bu duru görülere sahip olabilir. Bu duru görülere sahip olanlardan biri de sen olabilirsin. Teşekkür ederim bu güzel soru için. Juan Carlos, insanlığın gelecekte politik, sosyal, bilimsel ve teknolojik olarak nerede olabileceğini sormuş. Öncelikle ben bu konular hakkında uzman değilim Yuhan. Ben bu YouTube kanalı aracılığıyla sadece bir nasıl diyeyim aktarıcıyım diyelim. Yani öğrendiğim, okuduğum bilgileri aktarıyorum sizlere. Yani düşüncelerimi, fikirlerimi paylaşıyorum sizlerle. İşte araştırdığım ve resmi olarak da yayımlanan belgelerden benim anladığım, düşündüğüm yani algıladığım gelecek öngörüsünü sizlerle paylaşayım. Yani üstelik yakın bir gelecek için yapacağım bu öngörüyü. Size bir şey söyleyeyim. Önceki videolarda komplo teorilerinden bahsetmiştik. Komplo teorileri önemlidir, sistemin ifşasıdır demiştik. Onları göz ardı etmeyin demiştik. Şimdi geldiğimiz noktada görülüyor ki komplo teorisyenlerinin yıllar önce söylemeye çalıştığı hemen hemen her şey gerçekleşiyor maalesef. Bakın, baskıcı yönetimler, sosyal kredi sistemlerinin kurulması, işte bu ödül ceza sistemi yani puanlamalarla iyi vatandaş, kötü vatandaş olarak halkları iki sınıfa ayırmak ki ben buna sadık olanlar ve karşı çıkanlar diyorum. İşte Çin'de yeni kurulacak düzenin provası yapılıyor sanki diye düşünüyorum. Bir başka provası yapılan şey ise bu deri altına takılan çiplerle insanlar üzerinde tam bir kontrol sağlamak. Bunun provası da yıllardır İsveç'te yapılıyor mesela. Bilmiyorum farkında olanınız var mı? Beynin içine takılacak çiplerin de bir komplo teorisi olmadığı anlaşıldı. Yapay gıdalar da bir teori değilmiş. İnsan nüfusu azaltma sözü de artık bir teori olmaktan çıktı. Çünkü artık kendi ağızlarıyla bunu söyleyebiliyorlar. Videonun sonunda bunu da yayımlayacağım. Öncelikle küresel bir kıtlığın içine sürüklenmek isteniyor insanlık diye düşünüyorum. Yani bugün dünyada yaşayan tüm insanlara yetecek kadar gıdaya sahip olmamız ve teknolojinin geldiği noktayla herkesi barış ve huzur içinde yaşatma becerimiz varken niye dünyada kaos var hep? Yoksa bu yapay kaoslar gerçekten de insanları yeni kuracakları düzene alıştırma ve kanıksatma istekleri mi? Tek dünya devleti denilen teori ise hemen yakınımızda yani yakın bir gelecekte. Tıpkı zamanında imparatorlukların, krallıkların yıkılıp ulus devletlerin kurulması gibi şimdi de ulus devletleri mi yıkmaya çalışacaklar? Ya da ulus devletlerden yetkiler alınarak ülkeler bir nevi şirketlerin şubeleri haline mi dönüştürülecek?
Bizler liderlerimizin bizi yönettiğini düşünürken liderlerimizi yönetenler olduğunu bile bilmeyeceğiz belki de. Yani onlar sadece küresel şirketlerin sözcüleri vasfına mı sahip olacaklar? Yani dünya tek bir merkezden yönetilecek. Şirketler, kurumlar ve hatta vakıflar tarafından. Büyük sıfırlama diye bir şeyden bahsetmiştik daha önce. İşte bu sıfırlama için geri sayım bile başlatıldı. Biliyor muydunuz bunu? 2030 bir milat. Üstelik bunu daha iyi bir dünyaya, daha çevreci bir düzene, iklim değişikliği ve salgınlarla mücadele kisvesi altında gerçekleştireceklerini düşünüyorum. İşte dediğim gibi bizi mutsuz edenlerle çare bulmaya çalışanlar aynı akıl olabilir mi? Kontrollü kaos denilen şeyi uygulayacaklar ki çoktan başladı. Kendileri bunu dile bile getirdi. Kutsal metinlerdeki sözlerle atıfta bulunarak hem de 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk. 2023'ten 2030'a kadar maalesef varsayımlarım çok da iç açıcı değil. Bu süreç içinde sadece kıtlıklar değil, doğal afetler ki yapay doğal afetler yaratılabiliyor mu? Böyle bir teknolojiye mi sahipler sorusunu da sormamız gerekiyor burada. Depremler, fırtınalar, yangınlar, seller daha da artacak. İklim değişiklikleri adı altında veya tüm dünyada artan savaş ve terörizmle bu sefer milyonlarca insanın topraklarından göç ettirilmelerine şahitlik edeceğiz. Yeni salgınlar oluşabilir ki sürekli yeni virüslerden bahsediliyor. Ekonomilerin çökmesiyle halk isyanlarının artması insanları tam bir karmaşanın içinde bırakabilir. 2030 yılına geldiğimizde ise artık yeter. Ulus devletler sizi koruyamıyor. Şimdi sizi biz kurtaracağız. Merak etmeyin iyiliği altında. Kaoslarla hayatlarından bezmiş insanların kahramanları mı olmaya çalışacaklar? Soruyorum. Bir düşünün bakalım bu konuştuklarımızı. Ve hatta bence düşünmekle kalmayıp araştırmaya da başlayın derim ben. Son bir şey daha söyleyeyim. Her bir canlının, buna hayvanlar da dahil, atmosfere düşen metan gazı hesaplamaları bile yapılacak. Bu da bir teori değil. Böylece verdiğimiz nefesin bile vergisi olacak. Dünyada şu kadar insanın nefes alması için yer var denilecek. Ne kadar distopik değil mi? Ama maalesef gerçek. Dünyada asırlardır süren bir negatif pozitif savaşı var. Negatiflerin bastırılması için de pozitiflerin artması gerekiyor diye düşünüyorum. Kozmostaki en önemli frekans sevgidir. Bunu hiçbir negatif güç bastıramaz. Bu yüzden kendimizi bize dayatılan o düşünce yapısından arındırıp içimizdeki koşulsuz merhameti bulmalıyız bir an önce. Merhamet ve vicdanlarımız. Tek kurtuluşumuz bu olacak gelecekte. Sevgiyle kalın, umutta kalın ve farkında olun. I'm going to talk today about energy and climate. And that might seem a bit surprising because my full-time work at the foundation is mostly about vaccines and seeds, about the things that we need to invent and deliver to help the poorest 2 billion live better lives. But energy and climate are extremely important to these people. In fact, more important than to anyone else on the planet. The climate getting worse means that many years their crops won't grow. There'll be too much rain, not enough rain. Things will change in ways that their fragile environment simply can't support. And that leads to starvation, it leads to uncertainty, it leads to unrest. So the climate changes will be terrible for them. Also, the price of energy is very important to them. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra, but let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%.